Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsa bile burada ilk senede İngilizce şart. Doğu şehrinde yaşadığım için biraz dışarı çıkmak istediğim için kendimi geliştirmek açısından Kıbrıs'ı tercih ettim. Tostçuluk yapan var benim bildiğim, kuryelik yapan var, ekstra da şey yapıyorlar. Ekstra olarak aynı çalışan kesinlikle var yani. Kira aylık. İlk sene nasıl geçti? Çok merak ettim. Valla ilk sene burada zorluk çektik. Etrafı yani zorluğumuz çoktu. İlk geldiğimizde 8 sene önceden bahsediyorum. bir yeri bilmezdik. Ortam yoktu. Öğrene geldik. Şu an bu bizim kirada olduğumuz yer. Türkiye'nin yarı fiyatını diyebilirim. Araba çok ucuz. Evet, araba çok ucuz. Ben Kıbrıs'a gelen herkesin bir kere denemesi gerektiğini düşünüyorum. Bağımlılık mı yapıyor? Evet. Ama ulaşımın olmaması kötü oldu. Arkadaşlar şimdi otobüse denk geldik. Bu otobüsleri sadece öğrenciler binebiliyor. İngilizce okuyoruz biz bölümü ve bence pratik yapmak açısından çok daha faydalı. Çünkü bir sınıfımızda bir sürü bizim yabancı arkadaşımız var. Dolaba bakalım mı? Bakalım ben özellikle çok Açalım merak mı? ettim. Bir. Açayım mı? 1. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Fuat Biri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler, sağlığınız yerindedir. Bu videoda başlıkta olduğu gibi Kıbrıs'ta okuyan Türk öğrencilerin itirafları diyelim, hayatları, burada öğrencilik hayatları nasıl geçiyor? Burada okumak mantıklı mı? Bu konuya değineceğiz. Bu böyle bir video çünkü çok merak edilen sorulardan bir tanesiydi bu da. Bana çok mesaj geldi, çok soru geldi. Instagram hesabımdan hikayede paylaşıyorum bunu bir ülkeye gitmeden önce. Bunu soruyorum hepinize. İşte Kıbrıs hakkında neler merak ediyorsunuz vesaire diye. Benim yanımda çocukluk arkadaşım Muhammed var. Sizlere ilk videoda bahsetmiştim, işte ben otelde kalacaktım. Otelim Rum tarafına düştü. Yani ben oteli ayarladıktan sonra, rezervasyonu, ödemeleri yaptıktan sonra Muhammed'in burada hala okuduğu okuduğunu da Aynen. yalnız. 10 sene oldu arkadaşlar. Yaklaşık 10 sene olacak. Hayır, 10 sene değil. Ortalama 58 sene şimdi. Nasılsın Muhammed? İyi misin? Teşekkürler dostum. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim, ben Şimdi, de iyiyim. Fuat kardeşimin 10 sene dediğine bakmayın kesinlikle. Zaten bu yaklaşık 5 yıl süren bir lisans süreci oldu hazırlıkla beraber. Şimdi klinik yüksek lisans yapıyorum psikoloji alanında. Fuat kardeşim de uzun yıllar beni görmeyince herhalde ona 3-5 yıl, 10 yıl olarak gözükmüş. Kendinden geldim. bahseder misin biraz? Ben Muhammed Mullah Özel, Cizreliyim. Normal lise hayatımda Karabük'te okudum. Üniversite hayatımda da bildiğiniz üzere hala Kıbrıs'tayım. Fuat'ın belirtmiş olduğu gibi. Psikoloji okuyorsun. Evet, psikoloji okuyorum. 5 yıllık bir eğitim sürecim oldu zaten burada hazırlık ile beraber. Aynı zamanda hemen lisans hayatımdan sonra tekrardan yüksek lisansa başlamak istedim. Çünkü biliyorsunuz psikoloji bölümünde yüksek lisans yapmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle buradan da psikoloji okuyan arkadaşlarıma belirtmek istiyorum. Mutlaka yüksek lisans yapın. Uzun yıllardır buradayız. Kıbrıs'ı seviyoruz. Buradaki hayatı seviyoruz. Fuat dostumu çok seviyorum. Buraya geldiği için çok mutluyum. Ben de seni çok seviyorum. Enerjisiyle beraber Çok geldi teşekkür buraya. ederim. Şimdi okula gidiyoruz. Hangi Doğu Üniversitesi miydi? Yakın Doğu Üniversitesi. Yakın Doğu Üniversitesi'ne gidiyoruz. Lefkoşa'da 12 üniversite var galiba. Evet. Değil mi? Lefkoşa'da 12 üniversite var. 12 üniversiteden birine gidiyoruz. Bakalım oradaki öğrenciler ne düşünüyor? Spontane bir şey olacak. Hadi sizler için merak ettiklerinizi soracağım. Cevaplarını almaya çalışacağız. Arkadaşımızı bekliyoruz. O da Cizreli, bizim hemşehrimiz. Ferhat'la beraber buradayım. Aynen öyle. Ferhat da aynı şekilde burada Aynı şekilde psikoloji okuyor. Beraber Onu da tanıyacağız, onu da tanıyacağız. Evet. Aynen. Mutlaka Haydi, tanımalıyız haydi onu da. bekliyoruz biz. Araba geliyor şimdi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nerede kaldın ya? Bizi çok beklettin ha. Böyle olmaz arkadaşlar. Ferhat arkadaşlar. Ferhat Şeftali. Kendinden biraz bahseder misin insanlar? 4 senedir buradayım. İngilizce psikoloji bölümü okuyorum. Ve çalışıyorum burada. Psikoloji okuyor dediğim gibi Muhammed'le beraber. Aynı bölümü okuyorlar. İşte bitmek üzere. İyi, Kıbrıs çok... macerası bizim için. Evet. Ne kadar gitmek istemesek de yani buraya ne kadar özlem duysak da artık Aynen. Her şeyin bir sonu var. aynen yani. öyle. Biteceğine üzülüyor musun? Öyle bir hüzün var mı? Yani buraya alışan için yani
kendi adıma konuşuyorum, tabii üzüleceğim. Alıştım buraya. Alıştığım için. Gerçekten buranın suyunu içtikten sonra burayı terk edemiyorsunuz. Ferhat'ın da bahsettiği gibi ilk başlarda buraya geldiğiniz zaman direkt böyle bir kaçma isteği oluyor. Hatta ilk sene herkes aman geçiş yapayım Türkiye'ye geçiş yapayım da işte Türkiye'de eğitimime devam edeyim gibi düşünüyor. Ama emin olun bir seneden sonra insanlar buraya öyle bir alışıyor ki şekil ağa gözüktüğü gibi biz de yıllardır buradayız. Bırakamıyorsunuz burayı. Bu ters yöne daha alışamadım. Hani gördüğünüz üzere şerit soldan akıyor. Direksiyon da sağda gördüm. Şu an direksiyon sağda, ben solda oturuyorum. Çok garip hissettirdi ya. Bakın burada da otostop çeken çok öğrenciler oluyor. Ben burada şey yapacağım. Ben burada otostop çekeceğim. Gazi Mavusa'ya gideceğim arkadaşlar. Gazi Mavusa'ya otostopla gitmeye çalışacağım. Otostop kültürü yaygınmış. Hani insanlar alıyormuş. Bakalım. Şu kırmızı plakalı araçlar da kiralık araçlar. Bilginiz olsun. Burada hani onlara dikkat etsinler diye plakayı kırmızı yapmışlar. Ki insanlar onların acemi olduğunu bilsinler. Türkiye'ye gittiğinde şaşırıyor musun Türkiye'de? Tabii, çok alıştın ya burada. Çok alıştım. Değil mi? 4 senedir araç kullandığım için burada. Türkiye'ye tabii zorlanıyorum. Acemilik, yanlış şeyler, Aynen kafa öyle. karışıklığı. Kafa artık alışmış buraya sistemine artık. Onun için insan biraz şey oldu. Evet. Haydi gidelim arkadaşlar, şimdi üniversitede bakalım bizi neler bekliyor. Arkadaşlar şu anda hava o kadar güzel ki hani geldiğimden beri en güzel hava bugün. Çünkü hiçbir bulut yok. Bulut parçası sadece şurada var da güneşin etrafında bulut yok. Yakın Doğu Üniversitesi'ne geldik arkadaşlar. Burası neresi? Eczacılık, diş hekimliği. Eczacı bölümü mü? Aynen, eczacılık, diş hekimliği fakültesi, bütün fakültelerin bulunduğu bölge. Kafeterya burası. Aynen, kafeterya. Öğrenciler genellikle ders aralarında sürekli vakit geçirdiği yerlerden bir tanesi. Bu üniversitede sadece bu kafeterya tek mi var, yoksa daha her bölümün Bir kendi... sürü. Her bölümün, her fakültenin altında bir kafeteryası mevcut zaten. Öğrenciler genellikle ders aralarında sürekli işte zaman geçiriyor. Ders başlamadan önce, ders aralarında. Yani kampüs o kadar büyük ki herhangi bir dışarıya çıkma isteğinde bulunmuyorsunuz zaten. Bütün ihtiyaçlarınızı burada karşılayabiliyorsunuz. Bankadır, markettir, hastane zaten hemen dibimizde. Yani genel olarak bayağı güzel bir kampüsü var açıkçası üniversitemizin. Çok büyük bir üniversite ya. Tabii bayağı büyük ya. Arabayla buraya kadar geldik arkadaşlar. Yani bayağı dışarıdan, girişten buraya uzun sürdü. Çok uzun sürüyor, bir de çok büyük. Hemen hemen Kıbrıs'ın en büyük kampüsü diye biliyorum ben. Yani yaklaşık 1988 yılında kuruldu zaten burası. 1988'de mi kuruldu? 88'de kuruldu. Vay be. 88'de kuruldu. Buranın en eski üniversitelerden bir tanesi zaten. Evet. Ortalama Yakında Üniversitesi zaten çok aşırı derecede büyük. Hani baktığın zaman ortalama resmi rakamlara göre 27.000 kişilik bir öğrenci kapasitesi mevcut. 27.000. Tabii 27.000. Ve bununla beraber aynı zamanda 143 farklı ülkeden de öğrenci bulunuyor şu an burada. Her yerde. Afrikalı çok var galiba. Ben Afrikalı Afrikalılara çok denk geldim çarşıda gezerken. Arkadaşlar ben çarşıda gezerken bunu ilk videomda da belirtmiştim. Zaten dikkatimi çeken ilk Afrikalılar oldu. Burada çok yaygınlar. Hatta böyle yaşı 50 olan bile öğrenci olarak geçiyormuş. Farklı ülkelerden insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz burada her türlü. Onlarla sohbet edebiliyorsunuz. Eğer merak ettiğiniz bir dil varsa kesinlikle burada onlarla konuşup da dilinizi de geliştirebiliyorsunuz. Pratik yapabiliyorsunuz. Tabii biz o şekilde geliştirdik işte İngilizcemizi veya farklı dilleri. Evet. Yurt dışı olarak geçiyor burası. Evet. Her ne kadar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsa bile burada ilk senede İngilizce şart yani. Evet. İngilizce okumanız gerekiyor. İngilizceye geçmedikten sonra ikinci bölüme geçmeyi 2 seneye geçemiyorsunuz. Bu çok iyi bir şey aslında. Evet. O da şeyden dolayı oluyor. Eğer ki Türkçe bölümlerde mevcut zaten. Ama nedir özellikle hani siz daha kendinizi geliştirmek istiyorsanız ilerleyen zamanlarda İngilizce şart. Mutlaka bir hazırlık okumanız gerekiyor ki burada da hazırlık okumak, İngilizce okumak mükemmel bir şey. Çünkü her çeşit insan var. Hani rastgele dışarıya gidip de biriyle bir arkadaşlık kurup onlarla dilediğiniz gibi İngilizce konuşabilirsiniz. O şekilde çok büyük avantajı var. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Amerikan futbolu. Amerikan futbolu mu? Ciddi misiniz ya? Burada var mı öyle? Çok şaşırdım ben şu anda. Ve ilk defa görüyorum. Evet. Yakın Doğu Üniversitesi olarak Yakın Doğu Brothers. İsmimiz Brothers, Neo Brothers diye geçiyor. Instagram sayfamız da var. Orada takip edebilirsiniz. Okulumuzda Amerikan futbol takımımız var. Yaklaşık 40 küsür kişi oyuncumuz var. Aktif olarak oynayan. Salı, Perşembe, Cumartesi günleri idmanımız var. İdmanlarımız genellikle 2,5 saat sürüyor.
2,5 saatte driller var. İşte top yakalama, keçleme, çarpışma idmanlarımız şeklinde ayrılıyor. Ekipmanlı bir şekilde oynuyoruz. Bizimki korumalı futbol, rugby değil. Şu an üniversite ligine katılıyoruz bu sene. Üniversiteler arası değil mi? Pro Lig. Pro Lig mi? Evet. Pro Lig'e katılıyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz. Şu an Kırıkkale Gunners diye bir takım var. Onlarla birleştik. Yaklaşık 10 oyuncumuzu gönderiyoruz takım içinden. Şu an sağlık raporlarıyla uğraşıyoruz. Sağlık raporları hallolduktan sonra 10 küsür kişi gideceğiz. Siz burada oyuncuları mı şey yapıyorsunuz? Şu an seçmelerimiz var. Seçmeler. İsim alıyoruz. İsterseniz siz de yazabilirsiniz. Siz nereden geldiniz? Tipiniz Türkiye'den. çok tanıdık geliyor. Bir yerden görmüşüm gibi hissediyorum. Evet, belki Reels falan Aynen, izliyorsanız Instagram'da görmüşsünüzdür. falan Olabilir. görmüşüm gibi hissediyorum. İsim neydi? Yiğit. Yiğit. Nereliydin? Diyarbakırlıyım ben. Diyarbakırlı. Evet. Biz de Cizreliyiz ya. Cizre, Aynen, tamam yakın ya, o ya. zaman. Yakın. Ondandır muhtemelen. Yakın. Şu an gördüğünüz bu 3 kişi ve ben de dahil toplam 4 kişi bizim acemilerimiz. Bu sene katılanlar. İlk dönem katıldık. Şu an ikinci... Asıl acemi bu, daha maça bile çıkmadı. Siz bildiğiniz daha bir sene gelecek. Ben de şaşıra izliyorum nasıl bu kadar şey biliyor falan. Profesyonel bayağı iyi. Evet. Kaptan. İkinci kaptan olacaklar. İkinci kaptan ben olacağım muhtemelen. Ciddi mi? Ben burada tıp fakültesinde okuyorum. Evet. 6 sene önümde var. 6 senede bu takıma hizmet etmeyi düşünüyorum. Seneye de üniversite ligiyle Pro Lig'le beraber üniversitemizle gideceğiz. Türkiye'de maçlarımıza çıkacağız. Bir sıkıntı olmazsa. İyi bir şekilde bitireceğiz. İnşallah. Bir Umarım birincilik, güzel geçer. Final, çeyrek final. Umarım güzel geçer, böyle Umarım. final falan olur. Tamam, Yani biz de öğrenci. okumaya gelecek bunlar yani o kadar. Okumuyor musun sen? Bilgisayar mühendisi, yazılım Gelen mühendisi. üniversite öğrenciler de zaten genellikle hem okumak için hem de buranın hareketliliği, hayatı, Evet. bu da çok önemli onlar için. Çünkü hani şöyle, ben şu mantıkla bakıyorum. Dünyanın en iyi üniversitesi olsun ama bir çölde veya bir köyde olması Bence de. yani kötü olur. Kimse orada okumak Abi istemez. istersen Düşünsene ben çölde İnsanın falan. psikolojisi Ben ne? Türkiye'deki bir üniversiteden yatay geçiş yaptım buraya. Kıbrıs'a. Ben Niğde Üniversitesi'nde okudum. Bir sene bilgisayar mühendisliğinde. Hani ben Tekirdağlıyım. Tekirdağ ortamı işte deniz olsun, şey olsun, hani sevdiğimiz şeyler işte. Hani Tekirdağ rakısı da meşhur mesela. Hani öyle olunca o ortam mesela bana biraz daha şey geldi. Hani yavan geldi. Hani iyi arkadaşlıklarım, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Ama hani bir şey, ben şöyle anlatayım. Tekirdağ'dan Niğde'ye giderken ben hani sinirle, üzüntüyle gidiyordum. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. İnsanlar üniversite hani güle eğlene gidiyor. Ben hani üzülerek gidiyorum. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Hani öyle olunca ben de mesela Kıbrıs'a yatay geçiş yaptım. Hem bura doğumluyum ben. Hani Kıbrıs arkadaşımla dediği gibi cep yakar, hani cebe güvenmek gerekiyor. Hani ayrıyetten sadece yemekten ziyade muhacereti olsun, telefon faturaları falan olsun, bunlar hani Çok arka pahalı. planda gözükmeyen şeyler ama asıl korkutan şeylerden birisi bu. Hani yemeklere falan gelirsek evet Türkiye'den pahalı, fakat mesela atıyorum Türkiye'de örnek veriyorum. 100 liraya bir döner yiyorsun, hani doyurma olasılığı daha az ama burada 200 liraya yediğiniz şey kesinlikle doyuruyor yani. Fiyatlar pahalı ama doyuruculuk olarak fazla olur ben düşünüyorum. Eğlence olarak da Kıbrıs zaten eğlencenin hani Evet, nirvanalarından birisi, merkezi. Aynen, merkezlerinden aynen. birisi. Herkes buraya tatile geliyor. Aynen, eğer hani orta gelirli üstüyse Kıbrıs'ta yani çok rahat okuyabilir bir insan. Ayrıca hani burada çalışma, çoğu öğrenci çalışıyor zaten burada. Gerek tostçuluk yapan var benim bildiğim, kuryelik yapan var, kasino Ekstra var, da şey çalışan var. Ekstra yapıyorlar. olarak aynı Part-time. çalışanlar kesinlikle var yani. O yüzden ben önerir miyim? Öneririm, Türkiye'den yatay geçiş yapmış birisi olarak. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun Sağ olun, inşallah. teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle vereyim. Üniversite hastanesi oluyor şu bina değil mi? Evet, evet. Bu mu bu ikisi de? Tabii. Tıp Bunların fakültesi ikisi- yazıyor. Tıp fakültesi ayrı. Direkt şurasıyla ya arka tarafı direkt yakın Doğu Hastanesi Hı hı. olarak geçiyor. Burası Diş Hekimliği Fakültesi. Bayağı gelişmiş bir hastane. Hatta uluslararası bir hastane. Türkiye'den bile gelen birçok hasta var. Aynı zamanda burada belki şaşırabileceğim bir şey de var. Hayvan hastanesi de mevcut burada. Çok büyük. Hemen buranın arka tarafında. Allah Allah. Tabii hayvan hastanesi mevcut. Hani emin olun belki birçok hastaneye göre şahane. Çok gelişmiş. Çünkü buradaki insanlar Normal hayvanlara- insan hastanesinde daha çok şey. Tam onu demek istiyordum açıkçası. Onu da belirtmek istemedim açıkçası. Ama çok güzel bir şekilde ifade ettiğin gerçekten de daha güzel. Hastanemiz çok büyük. Aynı zamanda üniversitenin kendisine ait bankası da var orada, belki biraz uzakta ama okulun kendisine ait bankası da var zaten. Bütün işlemlerinizi direkt banka üzerinden, okulun kendi resmi hesabı üzerinden yapıyorsunuz. Göründüğü üzere bayağı kalabalık. Evet, çok büyükmüş ya. Çok Çok büyük. da araç var. Her öğrencinin bir aracı vardır diye düşünüyorum. Burada mecbur, çünkü ulaşım çok sıkıntı. Evet. Hani sadece okul otobüsleri veyahut da şehir içi otobüslere bağlı kalırsanız çok sıkıntı yaşarsınız.
Burada mutlaka aracınız olması gerekiyor. Aracınız olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Hiç. Burada mecburi bir şekilde çünkü buradan giden bir otobüs, bir şehir içi otobüsü mesela sadece belli bölgelere gidiyor. Bazen bir bölgeye gidebilmek için 3-4 tane farklı otobüs değiştirmeniz gerekiyor. Ondan kaynaklı mutlaka burada bir yani ufak da olsa araç almanız gerekiyor ki zaten araçların Çok fiyatları ucuz. da çok ucuz. Bu taraf sanırım hastane tarafı. Evet, burası sağlık. Evet. Diş hekimliği, eczacılık, hemen yan Tamam, tarafında- oradayken zaten eczacı. Bu bir 4 bina Evet. şey mi? Böyle. Tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, hemen onun arkasında da işte veterinerlik. Ha, o da var. Evet, Evet. veterinerlik bölümü de var. Bu taraf full böyle sadece işte sağlık bölümlerinin olduğu bölge. Hemen aşağı taraflar birazdan gideceğiz zaten. Orada işte Fen Edebiyat Fakültesi, ondan sonra İktisadi Bilimler Fakültesi. O fakültelerin birçoğu da bu Her tarafta bölümün kalıyor. binası Tabii, ve tabii. şeyleri ayrı. Tabii, tabii. Ama çok büyükmüş yani. Aşırı derecede Gerçekten. büyük. Ta oradan buraya geldik. Yani şu anda üniversite gerçekten yani Kıbrıs şartlarına göre aşırı derecede büyük. Ve şöyle bir avantajı da var. 20'den fazla fakültesi var. Yüksek okulları, aynı zamanda doktora programları, aynı zamanda yüksek lisans programları. Hani dedim ya, yaklaşık 27 bine yakın bir öğrenci kapasitesi var zaten. Belki bayağı da eski ve köklü olduğu için yüksek ihtimalle hatta bizim de kendi akrabalarımız da aynı şekilde buradan mezun olmuşsa yıllar önce. Sıkıntı var arkadaşlar. Yeni gelenler için ulaşım gerçekten çok sıkıntı. Ben bir gezgin olarak burada o sıkıntıyı Muhammed sayesinde yaşamadım. Sağ olsun, Ferhat sayesinde de her yere gidiyoruz. Sağ olsun, yardımcı oluyorlar bana. Her yere götürüyorlar. Bir otostop çekeceğim Gazi Mavusa'ya. Ben de onu kendim istedim. O da 80 kilometre. Gidip geleceğim. Bakalım buranın otostopu nasıl, çok merak ediyorum onu. Ama ulaşımın olmaması kötü oldu. Çok kötü oldu. Takside kullanamıyorsunuz. Taksi çok pahalı. 10 kilometre 200 lira istiyorlar sizden. Şurada yurtlar, okul, şunlar hepsi yurt. Ha, okulun yurdu. Aynen, okul yurtları hepsi. Şuradan başlıyor ta ki yokuşun Bu sonuna kadar. kırmızı, Aynen. beyaz olanlar yurt. Evet, tüm kırmızı beyaz hepsi yurttur şu an burada. Peki buraya gelenler o zaman çarşıya gidip Lefkoşa'da Aynen. Burada mahsus bunlar. ev kiralamaya gerek yok. Gerek Burada yok. da kalabiliyorlar. Tabii ama bunların da ücreti var tabii ki. Ne yani. kadar ücreti? Yani bir evle, yani bir ev içerisinde rekabet, yani ev fiyatları rekabet. diyebiliriz. 4 kişilik oluyor. Yıllık da kişi başı herhalde bir 60 bin 60 ile 90, 150 arası. Aynen 60 ile 90 bin arası değişiyor. Üst taraflarda da var, özellikle sağlık bölümünde okuyan öğrenci, diş hekimliği, eczacılık fakültesi okuyan öğrenciler için de orada var. Beyaz olan bina Evet, mı? beyaz olan binalar. Tabii onlar da bir tık daha pahalı. Daha açıkçası. pahalı. Tabii daha pahalı. Sağlıkçılar sadece. Aynen, yok, sağlıkçılar da aslında siz de başvurabilirsiniz ama biraz zor. Evet. Öncelik olarak sağlıkçılara veriyor. Bir de kendi okulun çalışanlarına veriyorlar orayı. Eğitim Sarayı da aynı zamanda aslında Eğitim Sarayı demelerindeki etken birçok branşı bir arada bulundurmaları. Hani mesela ben Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisiyim. Mesela arkadaş Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi. Evet. Bazen derslerimiz direkt orada olabiliyor mesela. Ha. Yani bütün hepsinin toplandığı Evet, bir yer. evet, Bazen evet. seçmeli derslerimiz orada. Aa, o direkt. sağlıkçı Aynen. oturuyor. Aha. Sen psikoloji okuyorsun. Evet, Hep evet, karışık bir sınıfta oturulabiliyor. Eğitim alabiliyorlar. Aynen, çünkü ortak Anladım, derslerimiz var onlarla anladım. beraber. Ortak derslerimizi birlikte görüyoruz. Burada da işte öğrenci yurtları, aynı zamanda erkek öğrenci yurtları da var zaten burada. KYK yurdu yok burada. İlk önce onu söyleyelim. KYK yok. Aynen, burada sadece Doğu Akdeniz'de var. Yani Mausa'da var, Gazi Mausa'da, bir de aynı zamanda Güzel yurt. Güzel Yurt'ta var. Aynen. Onların dışında başka bir yerde KYK yurtları yok. Geri kalan her yer full normal olarak direkt özel yurtlar. Arkadaşlar şimdi otobüse denk geldik. Bu otobüsleri sadece öğrenciler binebiliyor. Normal halk binemiyor. Ben bunu zaten yolda görmüştüm. El kaldırdım da durmadı. Durmazlar değil mi? Sen normalde durması gerekiyordu sana. Durmadı. Zar zor duruyor bazen, biliyor musun? Bugün hava o kadar güzel ki arkadaşlar, herkes böyle banklarda, dışarıda çimlerde oturuyorlar. Arkadaşlar hep erkeklerin düşüncelerini aldım. Şimdi de böyle kızların yanına geldim. Türk kızlarımız, hemşerim. Biraz konuştuk, sohbet ettik. Onların da düşüncelerini alalım. Hani buraya gelmek isteyen Türk kızları diyelim. Benim ismim İlayda. Ben yazılım mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. İngilizce %100 burslu okuyorum. Ben Kıbrıs'ta okumaktan şimdilik çok memnunum.
özellikle Türkiye'ye oranla da çok daha güvenli bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani mesela cidden hani çok fazla üniversiteli öğrenci var zaten burada. Hani çok büyük bir çoğunluğu da öğrenciden oluşuyor. Yabancı da çok. Çok. Ya mesela ben onu söyleyecektim. Hani benim bir ekstra olarak eklemek istediğim bir şey. Mesela benim İngilizce okuyoruz biz bölümü ve bence pratik yapmak açısından çok daha faydalı. Çünkü bir sınıfımızda bir sürü bizim yabancı arkadaşımız var ve onlarla çok fazla İngilizce konuşabiliyoruz. Çok fazla pratik yapabiliyoruz. Yani mesela şurada hani sizi yoldan çeviren herhangi bir kişi İngilizce biliyor olabilir. Hani o yüzden bence o çok büyük bir artı. Çünkü Türkiye'de maalesef bu kadar fazla yabancı öğrenci bulamıyorsunuz. Sonra çok daha güvenli. Çünkü yani gerçekten buranın insanı bu konuya mesela bazıları evin kitlemiyor bile. Hani o denli güvenli bir ev. O şekilde güvenli. Hani ben o yüzden çok memnunum bu konudan. Hani Türkiye'de okusaydım büyük ihtimalle bu kadar rahat olmazdım diye düşünüyorum şahsen. O açıdan bence çok büyük bir artı. Sadece toplu taşıma konusundaki bence çok büyük bir eksiği var Kıbrıs'ın. Çok büyük bir eksiği yani. Geldiğimden beri onu söylüyorlar. Ben de onu fark ettim. İlk videoda da bunu arkadaşlara anlattım. Arkadaşlar toplu taşımada biraz sıkıntı var. Öğrenci şeyleri var herhalde. Evet. Ya her okulun genellikle olarak kendi öğrenci otobüsleri var. Ama maalesef onlar da yeterli kalmıyor. Çünkü yani hani saatleri çok erken saatte bitiyor. Yani çok fazla kalabalık, çok dolu. Hani bazen binemiyorsunuz bile. O denli dolu yani. Ben biliyorum hani kaç kere dersimi kaçırdım. O yüzden ve burası soğuk bu sene. Evet. Soğuk. Bu ilk şey oluyor. Çok soğuk bu sene. Gerçekten daha önce böyle çok soğuk. değilmiş. Geçen sene hiç böyle değildi yani. Sonra o yüzden yani bence toplu taşıma da birazcık daha arttırılırsa bir şey. Mesela burada tramvay, şehir içi otobüs çok fazla yok. Sadece böyle Girne'ye, Mausa'ya giden otobüsler var. Ki onlar da yine çok erken saatlerde bitiyorlar. Bence en büyük eksisi bu Kıbrıs'ta okumak. Sayın yetkililer, lütfen sesimizi duyun. Bu her öğrencinin bir sıkıntısı, sorunu haline gelmiş. Maalesef öyle. Onun haricinde ya burada okumak bilmiyorum daha rahat ya. Hani Türkiye'ye göre özellikle çok daha rahat. O yüzden ben memnunum yani genel olarak. O yüzden tavsiye de ederim. Hayırlısı olsun. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Size dönelim. Ben Şevval, Cizreliyim. Hemşeriyiz. Ben de yazılım mühendisliği %100 burslu İngilizce okuyorum. Doğu şehrinde yaşadığım için biraz hani dışarı çıkmak istediğim için kendimi geliştirmek açısından Kıbrıs'ı tercih ettim. Tercih ettim, pişman değilim ama her yerde olduğu gibi buranın da olumlu, olumsuz yönleri var. Olumlu yönlerinden başlarsak bir kız öğrenci olarak burada çok mutluyum. Çünkü arkadaşımın da dediği gibi çok güvenli bir yer. Atıyorum ben gece 2'de tek başıma markete gidebiliyorum ama Türkiye'de bunu yapabileceğimi düşünmüyorum. Çok güvenli bir yer. Hani çıkabiliyorum, gezebiliyorum. Tabii gezmenin yanında bir de ulaşım sıkıntısı tabii ki de var. Şehir içi otobüsler var ama konforlu değil. Çok erken saatte bitiyor. Sadece şehirler arası Mausa, Lefkoşa, Gin var. Bu şekilde oluyor ama genel olarak işte sosyal açıdan, kültürel açıdan farklı kültürleri tanıdığımız bir yer. Sınıfımızda olsun, dışarıda olsun, oturduğumuz kampüs ortamında olsun. Bu açıdan çok gelişiyoruz. İngilizce konusunda olduğu gibi sınıf arkadaşlarımızla pratik yapabileceğimiz güzel bir yer. Tarihi açısından işte Mausa çok güzel. Girne Limanı var. O açıdan mesela canın sıkıldığında ya da gezmek istediğinde arkadaşlarına vakit geçirebileceğin birçok yer var bu konuda. Girne en yakın yerlerden bir tanesi. En yakın yerlerden bir tanesi. Zaten Girne tarihi bir yerde. Oraya gittiğinizde bir Ege kasabası havası var. Tatil olarak öğrenciler işte yaz döneminde denize de girebiliyoruz. Yani güzel bir yer o açıdan. Lefkoşa'da ben kalıyorum. Yurtta kalıyorum. Konum olarak çok güzel bir yerdeyim. Tam şehir merkezinde, dere boyuna yakın bir yerde kalıyorum. O açıdan da ben hani ulaşım benim için çok sıkıntı olmuyor. Ama atıyorum bir arkadaşımın evine gitmek istediğimde sıkıntı olabiliyor. Diğer türlü gayet memnunum. Öneriyorum da Kıbrıs'ı. Güvenli bir yer. Seçebilirsiniz. Ailenizin rahatlıkla sizi bırakabileceği bir yer. Güvenli bir yer. Hani yurt dışı olmasına rağmen gurbette gibi hissetmiyorsunuz. Zaten
Evet. Türk vatandaşlar var. Eğer güzel de bir arkadaş ortamınız varsa, özellikle ben Cizreli bir insan olarak burada çok fazla hemşerim var. Birbirimize göz kulak oluyoruz. Destek o şekilde oluyoruz. destek Evet, oluyoruz. bir- Güzel geçiyor. Güzel oluyor. O yüzden ben öneriyorum. Mutluyum Kıbrıs'ta. Gelenler için de umarım yararlı olur. Umarım hep mutlu olursun. Başarılar Teşekkür ederim. dilerim. Sağ olun. Evet. Merhaba, ben Merhaba. Bilge Su. Ben de yazılım mühendisliği okuyorum. İngilizce, %100 bursluyum ben de. Arkadaşlarımın dediklerine katılıyorum aslında ama ben de biraz da işin eğlence kısmına ekleyeyim. Ben genel olarak böyle çok fazla sosyal bir insanım zaten. İşte kafelere, ne bileyim, klaplara, festivallere, tiyatrolara, konserlere falan. Çok konser oluyormuş. Çok konser oluyor, çok fazla konser oluyor. Özellikle yaz döneminde bayağı üst üste konserler, festivaller falan oluyor. Ama bu festivallere gitmek de işte Girne'de oluyor, Mostar'da oluyor. O biraz sıkıntı. İşte arkadaşlarım dediği gibi ulaşım çok büyük bir sıkıntı. Ama hani biz biraz da otostop çekiyoruz. Normalde işte Türkiye'de taksiye bile tek başına zar zor binerken burada otostop rahatlıkla çekebiliyorsun. Çünkü arabayı kullananlar da öğrenci ya da Kıbrıslılar da çok öğrenciyi seviyorlar, destek Biliyorlar oluyorlar. zaten Evet. ulaşımdan dolayı Aynen, otostop ulaşımın çektiğinizi hemen sıkıntı alıyorlar. olduğunu, aynen öyle. İstediğiniz yere kadar bırakıyorlar hatta neredeyse. O açıdan yani hiçbir problem yaşamadım şu ana kadar. Problem yaşayacağımı da düşünmüyorum. İnşallah yaşamazsın. İnşallah, Yani evet. ben de otostop çekeceğim bu arada. Gazi Mausa'ya gideceğim. Deneyeceğim bakalım otostop kültürü nasıl, çok merak ettim. Alacaklar mı, almayacaklar mı? Ben Kıbrıs'a gelen herkesin bir kere denemesi gerektiğini düşünüyorum. Bağımlılık mı Otostop yapıyor? şeyini. Evet, çünkü gerçekten hani otobüsler çok erken saatlerde bitiyor ve gezmek isteyen bir insansanız, biraz sosyalleşeyim diyorsanız eğer geç saatlerde otobüs yok. O yüzden mecburen ya işte arabanız olması lazım ya da otostop, taksi, onlara para vermeniz lazım. Vallahi herkes sosyal medyada fenomeniz, okulda da fenomenim. Sevenlerim çok. İsim neydi? Ali Kadir Bucak, Memnun oldum, ben de Fuat. Nerelisin? Şanlıurfa Siyerek. Eyvallah, başım üstüne. Senin de düşüncelerini bir alalım ya. Vallahi abicim okulumuz güzel yani, her avantaj açısından güzel yani. Hiç üniversite, bak şu an Kıbrıs'ta 8 tane üniversite var. Türkiye'de bile ilk 3'e giden üniversitelerden birisi yani. Tavsiye ederim, okulumuz çok güzel. Başka üniversitelere gitsen ders başı para veriyor ama burası öyle de alttan üstten ders alıyorlar. Okulumuz yönetimi de güzel, Allah var. Allah okulumuza ders zeval vermesin. Yani öğrenci için avantaj bir okul. İş Evet. imkanı çok. Abime söyleyeyim, hayat şeyleri güzel burada, avantaj, hayat şartları güzel yani. Sağlıkçı. Ben diş hekimi. Ha, diş hekimi, Aynen diş hekimi, öyle. diş hekimi. Son sene mi? Bitti benim, mezun oldum. Ciddi mi ya? Aynen. O yüzden o mutluluk, o yüzden mi? Evet, evet. Hüzün yok mu? Yo, Kaç sene oldu? 8 yıl oldu. 8 yıl. Aynen öyle. Nasıl hüzün yok? Valla okul gayet güzel yani, Kıbrıs'a gelip de okumamak elde değil yani. Buradan ayrıldığına üzülmeyeceksin. Yo, buradayım fazla. zaten. Gitmiyorum. Aa, burada mısın? Aynen. Ben Türkiye'de dönecek diye şey yaptım. Yo, yo, O buradayım. yüzden Ha, okulda da beni için seviyorlar. Allah'a şükür kimseye bir zararımız olmadı. Öğrencilerin sıkıntı dertlerini dinliyorum. Elimden Evet. geldiği kadar da yardımcı oluyorum. İlk sene nasıl geçti? Çok merak ettim. Valla ilk sene burada zorluk çektik. Etrafı yani zorluğumuz çoktu. İlk 8 geldiğimizde sene önceden bahsediyoruz. bir yeri bilmezdik. Ortam yoktu. Öğrene geldik. Evet. Yıllık ücreti nedir bu diş hekimliğin? Mesela Vallahi- bu bölümü okumak isteyenler için. Vallahi sıralaması da önemli. Başarı sıralaması var. Tercih bursu da var. Ben zaten tam ücretli yurt dışından geldim buraya. Evet. Moldova'da bir yıl okudum. Oo. Vallahi %25 bursu değişiyor yani, her yıl fiyatlar artıyor. Şu an geçen yıl 220 idi, şu an oldu 320 yani. 320 bin lira Aynen. yıllık. Ortalama şu an o civarlarda. Aynen, aynen. 320 bin lira arkadaşlar. Diş hekimliği için mi? Evet. Diş hekimliği için. Her Aynen. bölümün şeyi değişiyor. Aynen mesela mimarlık fakültesinin bursları %80, diş hekimi zaten %50 var. %25 bizde %100 burslu. Benim hemşerim bu arada arkadaşlar. Cizreliyim ben Ferhat'ın de. arkadaşıymış. Aynen. İsim neydi? Abdurrahman ben. Eczacılık Fakültesinde 1. sınıf öğrencisiyim, ben de yeni geldim buraya. Buraya gelmeden önce Türkiye seçeneği vardı, olanağı vardı benim için. Ama ben burayı seçtim. Buranın Türkiye'den daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Daha pahalı olduğu aksine ben buranın çok daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki en önemli şeylerden 2 tanesi, yani ev ve araba, Türkiye'nin yarı fiyatını diyebilirim. Araba çok ucuz. Evet, araba çok ucuz. Ferhat arkadaşımız daha iyi bilir onu. Tabii öyle şartlarına göre zaten burası pahalı diyebiliriz. Neden biliyor musun? Önce tabii ilk başta buraya gelmeden önce fiyatları araştırır, üniversite fiyatlarını araştırıyor. Türkiye'ye nazaran burası daha ucuzdur. Nasıl araştırma yaptın peki? Ya ben kendim Türkiye mesela atıyorum Bahçeşehir, İstanbul'da, bir de Kıbrıs'ta şu an Bahçeşehir var.
Şu an mesela 16 bin ise oraya 70-80 bin, yani çok bayağı bir fark var bunun arasında. Önce buna aldanıp Kıbrıs seçiyorlar ve buraya geliyorlar. Ondan sonra ev kiraları olsun, işte gıda olsun, daha birçok şeyler daha pahalı Türkiye'den. Öğrenci bunlar fark edemiyor ve bu pahalılık içinde zaten bu videoda benim videolarım da biraz öğrenciler için bir haber niteliği taşıyor. Aynen. En azından pahalı mı ucuz mu buradan da anlayacaklar. Ya, tabii. O kadar araştırmaya gerek yok. Belki 5 sene önce çok araştırdın. Belki bu böyle bir videoya ulaşamadın. Belki internetten baktın. Belki arkadaşlarına sordun ama inşallah buradaki bu videoyu izleyen arkadaşlar direkt hiç fazla araştırma yapmadan bu videoyu izleyerek karar verecekler. Tabii. Benim bahsettiğimde zaten okul fiyatları ve dediğim gibi ev ve araba fiyatlarıydı. Onun dışında Ferhat arkadaşımıza söylediği gibi hayat standartları çok kötü burada. Yemek fiyatları olsun. Çok pahalı. Evet. Çok pahalı. Ulaşım pahalı. Ulaşım pahalı. Ulaşım zaten yok diyebiliriz burada. Özellikle öğrenciler için çok kötü bir durum bu. Şimdi arkadaşlar sizlere üniversiteyi gösterdim. Öğrencilerin düşüncelerini aldık. Hem kızların hem de erkeklerin düşüncelerini aldım. Buna göre değerlendirme yaparsınız. Yurtta kalabiliyorsunuz. Yurtlar da hemen hemen ev kiralarıyla aynıymış. Ferhat aynen. yanımda. Ferhat'ın evine gideceğiz arkadaşlar. Ferhat dedi ki bir öğrenci evini görün diye. Tabii. Bir gidelim görelim evini. Tabii olur. Çok mu dağınık? Yok, fazla dağınık. Öğrenci dağınıklığı kadar yani. O kadar. Öğrenci Tamam. evi biliyorsun zaten. Gidip göreceğiz arkadaşlar. Aynen, Hiç toparlamayacağım. İzin vermeyeceğim ona. Direkt olduğu gibi göstereceğim. Onun da Tabii. haberi yoktu. Evet. Ben böyle bir şey Sürpriz planlamıştım. Evet. Öğrenci evi baskını. Aynen Bakalım. öyle. Haydi bakalım. gidelim o zaman. Haydi. Ferhat bizi bir mekana getirdi. Bir büfeye getirdi. Aynen. Ali Boy. Tost yiyecekmişiz burada. Aynen. Çok övdün sen tostu. Merak Tabii ediyorum ben de. popüler, Çok merak 22, ettim. 23 yılında burası hala işleten bir yer. Çalışılan bir yer. Ali Boy Kıbrıs tostu burada. Farklı bir tost mu? Nasıl Tabii, bir tost? Kıbrıs'a özgü bir tost. Allah Kıbrıs'a- Allah. Aynen. Hadi Türkiye bakalım. tostu gibi değil. Oturalım bakalım Kıbrıs tostu nasıl? Tostlar geldiler. İkisi aynı mı? Hayır. Yok, bu sadece mayonezli. Bu mayonezli. Bu da Bigla mayonez. Bigla mayonez. Şöyle içini açabilir misin ya? Bunun içini göstermek istiyorum. Arkadaşlar bir içini göstereyim size. Ucundan. Böyle. İçinde domates var. Bu ne? Boli beef. Boli beef Buraya mi? özgü. Ha, boli beef buraya Evet, özgü. buraya İlk defa özgü. bu şeyi duydum İçinde, da. Pastırma mı bu? Pastırma hemen yukarıda. Evet, pastırma var. Domates var. Mayonez falan. Turşu. Kereviz. Kereviz. Bu ne? Kereviz. Kereviz. Evet, kereviz. Kereviz turşusu. Evet, kereviz turşusu. Vay be. Beğendin değil mi? Baya güzelmiş arkadaşlar. Baya kalın bir tost. Ekmek büyüklüğü de böyle arkadaşlar. Mayonezli ayran var. Kıbrıs'ta üretilir. Bu Kıbrıs'ta üretilen bir ayran arkadaşlar. İçinde nane var. Çok güzel. Nane ile beraber ayran çok güzel gidiyor. Zaten bunu biliyorsunuz. Gibi daha çok yerlerde böyle nane ayran var. Satılır yani. İran'da Bayağı da çok içtim bundan. İran'da gazlı olanı tavsiye etmiyorum ama gazsız olanı çok güzel. İçinde yeşil nane de koyuyorlar. Ama bu içindeki şu anda yeşil nane değil, kuru nane. Önce tostu bastırmışsınız. Şimdi Evet, makinede ısıtıyoruz. Daha sonra soslarını isteğe göre Bigla Kıbrıs'a özgü bir sostur bu. ha bu içindeki sos buydu. Evet, hardal. İçerisinde kereviz var, havuç var, salatalık. Kaşar ve hellim var. Kıbrıs'a özgü hellimimiz vardır. Kaşar hellim olabilir, sade kaşar olabilir. Karışık olabilir. Beef, salam, hellim, kaşar şeklinde. İsim neydi sizin? İsim Hasan'dır benim ismim. Çok memnun oldum Hasan abi. Ben de Fuat. Ali Boy da kardeşimdir. Ali Boy kardeşiniz mi? Yani bu ismin sahibi kardeşiniz Oradaki Ali Boy. Kardeşimdir bu. Ali Boy esas budur. Tostunuzu seviyorlar. İşini güzel yapman lazım. Değil mi? Evet, gerçekten de güzeldi. Ben beğendim tostunuzu. Afiyet olsun. İçindeki pastırma, o Biz şeyler Kıbrıs'a doyurucu. özgü yapıyoruz genelde. Evet. Yani bazen derler ki ketçap falan. Ketçap kullanmıyorum ben kesinlikle. Ketçap yok içinde. Kesinlikle. Yani Kıbrıs kültüründeki sandviç ve tostta ketçap kesinlikle yoktur. Lefkoşa'ya gelirseniz gelin buradan bir tane tost yiyin. Yani sizin damak tadınız belki farklı olabilir ama güzel. Herkes gelip burada tost yiyor.
Şimdi Ferhat'ın evine geldik. Evet. Sen şimdi şöyle bir şey yapalım. Sen içeri gir. Bir sanki ilk defa geliyormuş kapıyı açacaksın. Peki. Hazır mıyız? Şu an. Kendisi bile inandı. inandı. Kimse var mı? Kapıyı açar mısınız? Beyefendi lütfen kapıyı açın. Merhaba. geldiniz. Merhaba. Ayakkabıları çıkarıyor muyuz? Çıkarım. Çorap. Terlik var. Çorapları çıkar. Gerek yok. Terlik. Böyle bunu ben alayım. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın Ferhat, iyi misin? Muhammed Bey, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor, evdesin? Evdeyim işte. Beraber gelmedik buraya. Yok. Aynen. Şu an bu bizim kirada olduğumuz ev. Evet, bu salon. 3+1. Bu salon kısmı. Oo, burada şeyler varmış. Dumbbell'lar. Spor yapıyorsun ha? Aynen. Mutfak bölümü. Buyurun. Mutfak bölümü. Hey maşallah. Güzel. Falan varmış. Ferhat senin ha. Bayağı iyiymiş ha. Böyle bayağı bir geniş mutfağı var ha. Evet. Sana yaptığın zaman. Kapı şartlarına göre yine iyi yani. Kira ne kadar veriyordun sen Ferhat? Kira aylık 15.000 ödüyorum. 15.000. Evet. Arkadaşlar 15.000. Valla bayağı uygun. Ama eski kiracı olduğumuz için bu ödemeyi Evde yemek yapıyor musun? Yani bazen yaparız. Evde kaldığımız süre boyunca yaparız. Genellikle dışarıda yiyorsun galiba. Tabii dışarıda. Çünkü çok yoğun okul. Dolaba bakalım mı? Bakalım ben özellikle çok Açalım merak mı? ettim. Açayım mı? 1, 2, 3. Oo, makarna. Bak. Makarna streçlemiş. Belki bir ay sonra yerim diye. Bir ay sonra mı yiyeceksin onu? Akşamlar acıktım. Bu ne zamandır böyle? Dün yaptım bunu. Akşam acıktığımda öyle atıştırmalık olarak yiyorum ben. Ha, ciddi mi öyle Evet. şey oldu? Vay. Yalnız dolabım İyi full artık bence. ha. Şey değil. Her şey var. Yumurtalar. Klasik öğrenci evi. Aynen. Bence şu anda bayağı bir aile evine benziyor Değil mi? aslında. Biraz ha. Bayağı benzetmiş. bir Aynen. dolu. Evet. Erzaklar falan da vardır şimdi. Tabii yani. Vardı sende erzaklar. Çıkar onları. Madem böyle şeylerin vardı niye bize söylemiyorsun? Böyle. Oo, göstereyim. iyi varmış. Tamam. Yani Bu kiler işte- olarak kullanıyorsun bu bölümü. Yani aynen. Bu bölüm kiler bölümü. Aynen öyle. Vay. Adam tam sporcu da var. Tam sporcu görmüyor belli Yani işte olmuyor mu? hayatımıza Belli olmuyor mu adam? Oo. renk katmaya çalışıyoruz. Kolyeye de bak. Şu anda böyle olduğuna bakmayın. Normal şartlarda Ferhat zaten çok fit bir vücuda sahipti de. Evet. Son zamanlarda Şu an işte biraz şey oldu. stres sıkıntı biraz Stres yıprattı oldu. onu. Biraz uzaklaştık her şeyden. Dolabı da gördünüz zaten. Aynen. Dolabı da. Konum nasıl sizin burası? Şu an konum biraz şehirden uzak, ana yollardan falan, duraklardan biraz uzak. Sakin mi buralar? Çok sakin. Buralar çok sakin. Elit bir Burası kısım hepsi yoksa? Daha çok Kıbrıs yerlileri burada oturuyor. Biletlerinde görüyorsunuz zaten. Balkona geçelim istiyorsanız. Böyle yavaştan bir çekim yapalım. Balkon da var. Yalnız balkonu da çok geniş ha. Bir baksana. Ferah bir balkonu da var ha. Oo, çok güzelmiş, Hakikaten hava da ya, güzel yazın arkadaşlar. falan bayağı Burası güzel olur böyle burası. Şey böyle dışarıda soğuk da burası soğuk değil. Sıcak bir Biraz hava. yukarıda işte olmasına rağmen bile gayet sıcak. İşte Kıbrıslılar daha çok burada oturuyor böyle. Hepsi sakin. Yerli Kıbrıslılar burada. Aynen. Çok sessiz. Biliyor musun? Bu bölgeler mesela bayağı sessiz. Buranın kendi yerli halkı da sessiz. Hani böyle kavga, gürültü hiçbir şekilde ses çıkmıyor. Size Hadi. yemek, akşam yemeği bizde kalan misafirimiz Olur. bu akşam. Olur. Ben Ne yapacağım bize yemek? Size yemek ne yapalım? Yemekteyiz programı. Size bir karnıyarık yapayım. Karnıyarık. Ya da bir de pilav, salata. Oo, Yani en güzeli o. öğrenciden bu beklenir, daha çok beklenir. Çok iyi. Değil mi? yalnız bu da keman gibi. Öğrenciden de bu beklenmez aslında. Ben bu beklenir öğrenci, diyor ben ya, yıllardır- makarna Yani diyeceğim. size bir içli köfte falan Şey yapamam. değil, belki şey, Çünkü köri soslu makarna der diye Aynen ben de düşündüm. onu bekliyordum. Ben yok, Salçalı yok, makarna falan. Yani Ben biraz kimseye karnıyarık yapmadım ya. Nasıl bir öğrencilik hayatıdır ha? Çok 4 lüks. senedir, şey olamaz 4 ya. senedir burada yaşıyorum. Hayır, Yani şimdi hep senden bir şey- bahsediyor, bir de onun evini görelim. Şimdi oraya gidiyoruz. Gezmiyorum Sizin ya. eve gideceğiz. Benim eve gitmesek ne olur ya? Boş ver, hayır. Aynen. Onun eve gidelim. Aynen. Orada bakalım ne var ne yok. Biraz Oraya gidelim. ortalayalım orayı O da. zaman haydi Aynen. oraya gidelim. Bak benim biraz işim var aslında. Benim Yok, biraz yok. gitmem gerekiyor. Yok, gidiyoruz şimdi. Boş verin bir daha Öyle şey yok. Ben gidiyorum. Bir sen git, biz geliyoruz. Muhammed Bey geliyor. Hadi. Konu biliyor zaten eve geliyor. Hayır ben gidiyorum görüşürüz. Şu an Muhammed'in evine gidiyoruz. Kendisinin işte... Şuna bir binasındayız ve Muhammed'in evi sana yakınmış. Tabii. Evet. Arkadaşlar, Muhammed gerçekten kaçıp eve geldi. Ortalığı toparlıyor, ne yapıyor? Biz ama hemen hızlı bir şekilde geldik. Onun herhalde daha yeni şimdi eve gelmiştir. Kapıyı açar mısınız? Merhaba, kimse yok mu? Bir hareketlilik var içeride.
Aç kapıyı. Aç kapıyı. Lütfen müsait değiliz. Hayır. Niye kapıyı açmadın? Beyefendi. Ne yaptın? Toparladın mı buraları? Hiçbir şey yapmadım. Baksana Sen balkona mı attın her şeyi? Nefes nefese kalmış. Balkonda hiçbir şey yok. Bence bu bir iş çeviriyor. Yok. Kapıları falan açmış. Koku gelmiyor videoya yani onu yapmana gerek yoktu. Yalnız sana bir şey Videonun kokusu olsaydı ne olurdu? Evde hiçbir şey yok. Mis gibi tek başıma takılıyorum. Bir bakalım o zaman böyle bir giriş arkadaşlar buradan girdik. Bu evin salon ve mutfağın. Evet, salon ve mutfağı çok fazla büyük bir mutfağımız yok bizim. Ferhat'ın evine nazaran daha ufak. Birazcık daha konforlu belki. Ama aynen. Dur bakacağız bir bakalım. Mutfak küçük. Evet, çok çok dağınık fazla da büyük değil değil. sanki. Yemek yemiyorsun sen burada. Yok, ben hiç yemek yapmıyorum evde. Hiç. Hiç yok. Ben sürekli dışarıda yiyorum. Yani sabah kahvaltısı bile evde yapmıyorum. Akşam yemeklerini de full. Sürekli dışarıda yiyoruz. Onu nereden anlayacağız biliyor musun? Hayır. Buyurun. Ben şeyi merak ediyorum zaten. Evet. Dur. O benim Onu bir dolaba baktı ya açalım. biraz. Evet, onu bir açalım, Aynen, bir açalım. bakalım. Aynen. Bir bakalım. Yavaşça bir açalım. Bakın yemek yemiyor ya içeride evde. Aynen. Bakalım var mı yok mu bir şey. Hayır. Tam öğrenci. Tam öğrenci. Yalnız Başka bir şey yok. Limon var. ilaçlar var. Limon niye? Ya şimdi limon da hastayım diye. Gribim diye almışım. Ha onu da. Dolap gayet Yoksa güzel. normalde böyle tertemiz. Hiç dokunulmamış dolabı arkadaşlar. Baksanıza şuna tertemiz. Yemek sayı görmemişim. Bu dolap hiç yemek görmedi. Evet. Abi tertemiz bak ne kadar güzel kız. Aynen. Yani Onun dolabına laf ettin ya. aynen. O sen Yani bu benden- kadar konforlu bir evde oturuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ama sen Bir dolabında bir şey yok dakika. hani. Şu an senin konumunda sanırım Ferhat'ın evine göre daha böyle güzel bir konum gibi gördüm. Çünkü evler çok yeni. Tertemiz evler var Çok çevrede. yeni, çok güzel bir yerde. Apartman değil zaten. Hı. Apartmanın en üst katındayım zaten. Bir soru, önemli bir soru. Sorun ne olduğunu biliyorsun. Bilmiyorum. Can alıcı, Evet. kirası. Ferhat. 35.000. Ne kadar? Hayır 35.000. Yani bir şey der miyim? 35.000 bura kira ödüyor. Dolabına baktığınız gibi. Bomboş. Yani bomboş. Da hafif var ile Da hafif var ile Bak 35.000 lira. Herhalde makarna olur. Sana bir şey Bir diyeceğim. baharat bir şey olur yani böyle mi? 35.000 lira kira veriyorsun ve dolabın dolu mu olacak abi? Yani Osman'ı ben bugün versem bir eve demek ki benim param çoktur. Demek ki ben her şeyi yiyebilirim. Benim zaten şeylerim var benim. Ben de düşünüyorum 35 bin verecek adam daha çok parası olmasa gerekir. Ne Onu olur? ben düşünüyorum. Arkadaşlar size göre hangisi yani? 35 binlik ev mi? Zaten koridoru göstereyim böyle. Bu da böyle açılıyormuş kapı. Kıbrıs'tan Kıbrıs'tan bir Böyle. Balkon. Ha birazdan bir istersen evin en güzel yerini bir gösterelim sana. Müsait mi? Yukarıdan doğru çekelim. Her an biri çıkabilir çünkü buradan biliyorsun. Bak burası 35.000 lira olma bir de arkadaşlar beni bitiren tek şey. Kanser eden tek şey. Ama vazgeçemiyoruz. Bütün Fenerbahçeli dostlarıma da selam gönderiyorum buradan. Pes etmek yok. Elbet bir gün. Şimdi 35.000 lira olmasındaki en büyük etken şu. Abi baksana. Burada yalnız Yaz ayında. yaz ayında. Ha burada neler yapıyorsun sen? Yalnız bu yaz ayında bak ben sana göstereyim. Oo. Özellikle şurası ben bunları getirdim paletleri. Burada yapacağız biz. Bir kahve köşesi gibi bir şey yapacağız. Yazları bizde buraya projeksiyon cihazım var benim. Direkt buraya duvara yansıtmalı olarak. Oo beyaz bir Evet, de. evet, direkt burada biz Çok iyi maç falan. aynen maç sinema. izliyoruz Oo. burada. Ondan sonra akşamlar arkadaşlar geliyor burada işte ateşimizi yakıyoruz. Bu kıyafetler kimin ben onu da çözemedim. Vallahi Sana yemin ederim bak bu kıyafetler kimin bilmiyorum. Bunlar kim nereden geliyor bu? bilmiyorum ki benim böyle Yani pantolonum acaba yok. eve giren çıkan kimler bilebiliyor. Evet. Anahtarın Sakıncalı bir, kimisi. sıkıntılı bir durum Sizden önce bence. içeri girdim dedim her an biri nereye yatabilir salonda. Yani kız pantolonu yok mu? O yüzden mi içeri Yol girdin? geçen anı biliyorsun. Kız falan mı yoksa? Ya yok biliyorsun bizde öyle şeyler olur mu ha? Yok, Polat olmaz, kardeşim olmaz. yolların Burada bir arkadaşı. galiba kız pantolonu mu gördün? Yok oralarda yok. Ama Böyle manzaran güzelmiş Yo, aslında. manzaram güzel ya. Villa, hep villa tarzı evler var. Villa tarzı evler. Ve şurada otel. Aa şurası da otelmiş. Hı hı. Güzelmiş Ama konumu. genel olarak güzel. Kötü değil. Sadece işte pahalı olması gerçekten biraz pahalı Evet. açıkçası. Ama onun dışında lokasyonu ve evin terası olması. Teras zaten direkt benim kaldığım odadan direkt çıkıyor. O açıdan biraz pahalı gelebilir. Evde de yemek yapmıyoruz hiç.
Evdeki Dışarıda zaman- mı ev? Aynen. Sürekli. Aylık gideri ne peki? Bir öğrenci için sen gerçi çok bayağı lükse kaçmışsın ev konusunda. Bayağı ev çok pahalı. Yani bir 15 bine Ferhat gibi bir ev Ferhat'ın olabilirmiş. evi de çok geniş, çok güzel. Yani hadi seninki 35 kira, elektrik, su vesaire derken yeme içmeyle ne kadar? Ortalama şimdi evde de hiç yemek yapmadığımız için Ev hiç dışarıda. evde, sürekli sadece evde kahve falan içiyoruz. Ortalama bir 70-75 civarı. 70-75 aylık. 65-75 arası gibi bir gider var. 65-75 arkadaşlar. Aynen. 35 sadece direkt yarısı kiraya Evet, gidiyormuş. evet. Ha? Ama onun Bir dışında kalmıyor. 35-40 binde işte normal senin kendi giderlerin. Her öğrenciye göre Üniversite- değişiyor. Tabii, Mesela tabii. Ferhat'a bir soralım. Ferhat senin giderin ne 15 ile beraber? Ya ben durumumdan Muhammed'den farklı değil aslında. Ben de daha çok dışarıda falan yemek Hı hı. yiyorum. Burada sürekli Evi fazla beraberiz, kullanmıyorum. dışarıda yiyordu. Bir de benim çalıştığım Pahalı yerlerde bir var. de. Daha çok hani evi otel gibi kullanıyorum. Sadece benim kendi giderlerim bayağı pahalı ama ev giderlerim ise fazla bir şey yok. Yani 15 bin bugün eve veriyorum bir ayda. En fazla giderim hadi evde elektrik suyla beraber 10 bin olsun. Bulur bulmaz benim. Evet, dikkat ediyorsun ona. Tabii, ama daha çok- 40-45 o zaman senin de diyelim. Tabii ama daha çok 40-45. dışarıda ben Evet. gezdiğim için orada daha çok masrafım Evet, gidiyor. orada yemek memek falan Tabii, derken aynen öyle. anladım. İstesen de istemesen Aynen de yani. gidiyor para ya. Evet. Para Sürekli gidiyor. gidiyor. Ama işte biz de biraz şeyiz. Hiçbir şeyimizi eksik tutmuyoruz açıkçası. Aynen. Evet arkadaşlar, bu Kıbrıs'ta okuyan Türk öğrencilerin adlı video böyleydi. Öğrenci evini gösterdim sizlere. Keyifli geçtiğini düşünüyorum bence. Benim için çok keyifli geçti. İki öğrenci evin iki ayrı evi gördük. 15 bin lira ve 35 bin lira kira ödeyen iki öğrenci, ayrı konumlar, ayrı bina, ayrı yaşam tarzı, onu gördük. Eğer sizleri sıktıysam hakkınızı helal edin. Umuyorum ki güzel böyle faydalı bir video olmuştur sizler için. Özellikle burada okumak isteyen Kıbrıs öğrencileri için ve Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için de güzel bir video olmasını diliyorum. Beni izleyenler, konuşanlar da vardır. Videoda olan kişiler de vardır. Hepinize çok teşekkür ederim konuştuğunuz için, dahil olduğunuz için. Müteşekkirim. Benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, videoyu buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video Girne olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.